kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için gerçeğini aratmayan, şerbetini tam çeken nefis bir yalancı baklava tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Tencereye ilk olarak 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra 3 su bardağı su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra son olarak bir dilim limon koyuyorum ve şerbetimi yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Şerbetimizin biraz kıvamlı olması gerekiyor. Kıvamlı olmazsa baklavamızda hamurlaşma olacaktır. 15 dakikanın sonunda şerbetim istediğim kıvama ulaştı. Soğuması için kenara alıyorum. Şerbetim kenarda soğurken diğer yandan da baklavamın hamurunu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Yoğurma kabıma ilk olarak sıvı malzemelerimi alıyorum. Sonrasında 1 adet yumurta ekliyorum. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 fiske tuz ekliyorum. Tüm bu malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce çırpıyorum. Sonrasında diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarı açarak ısıtıyorum. Baklavamı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tüm sıvı malzemeleri güzelce çırptım ve homojen bir karışım elde ettim. Daha sonra 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Nişastayı da ekleyip güzelce çırptıktan sonra şimdi çırpıcıyı kenara alıyorum. Artık bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Daha sonra kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur toparlandıktan sonra en son içerisine robottan geçirdiğim cevizi ekleyeceğim. Şayet hazırladığınız hamur çok sert olursa şerbetini çekmeyecektir. Çok yumuşak olması halinde de hamur kendini salacak ve şeklinde bozulmalar olacaktır. O yüzden hazırladığınız hamurun kıvamına lütfen dikkat edin. Birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 3 su bardağı un kullanarak hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok güzel bir hamur elde ettim. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu da göstermek istiyorum.
Hamuru yeteri kadar yoğurarak hazırladıktan sonra robottan geçirdiğim 1 su bardağı cevizi ekliyorum. Cevizin de tamamını ekledikten sonra yoğurma işlemine devam ediyorum. Homojen bir karışım elde ettikten sonra hazırladığım hamuru yağladığım borcama alacağım. Gördüğünüz gibi tarifimizde katı yağ kullanmıyoruz. Sadece sıvı yağ ile harika bir baklava yapacağız. Güzelce yoğurarak hamurumu hazırladım. Sizlere şöyle güzelliğini göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, elastik ve çok güzel bir kıvamı var. Ben bu tarifimde en büyük ebattaki yuvarlak borcamı kullanıyorum. Her yerini bolca sıvı yağ ile yağlıyorum. Borcamı güzelce yağladıktan sonra hazırladığım hamuru borcama alıyorum. Hamuru borcama aldıktan sonra elimizle bastırarak açacağız. Bu aşamada ne oklava ne de merdane kullanmamıza gerek kalmıyor. Zaten hamurumuzun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla açılıyor ve borcama yerleştirebiliyoruz. Hamuru borcama yerleştirirken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamurun tamamını borcama yaydıktan sonra kenarlarına da bastırarak eşitleyeceğim ve düzelteceğim. Hamuru borcama güzelce yaydım ve hazırladım. Şimdi hazırladığım hamuru yıldız baklava şeklinde kesiyorum. Dilerseniz kare olacak şekilde de kesebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Hamuru ilk olarak ortadan ikiye artı şeklinde kesiyoruz. Daha sonra videoda görmüş olduğunuz gibi kesme işlemine devam ediyoruz. Şekil vermesi de oldukça kolay. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak bir hamur hazırlarsanız şeklinde bozulmalar olur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de şerbetini çekmeyecektir. Ve de şunu da belirtmek istiyorum. Fırında iyice pişirin lütfen. Koyu altın sarısı rengini alması gerekiyor. Ve tabii ki şerbetin kıvamı da oldukça önemli. Katı bir şerbet her zaman baklavamızın güzel olmasını sağlar. Son olarak da tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika dinlendireceğiz. Süre sonunda sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetin de iyice soğuması gerekiyor. Sıcak ya da ılık olması halinde yine baklavamızda hamurlaşma olacaktır. Tüm bu detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizler de çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Yalancı baklavamı keserek hazırladım. Şekli gerçekten şahane oldu. Şimdi hazırladığım borcamı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen baklavamı fırından çıkartıyorum ve bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Baklavamızın ilk sıcaklığı gittikten sonra sıcak baklavamıza soğuk şerbetimizin tamamını döküyoruz. Şerbeti döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendirmemiz gerekiyor. Böylelikle hem şerbetini güzelce çekecek hem de baklavamız soğuyacak.
Süre sonunda üzerine toz fıstık koyarak sunum için hazırlayacağım. 2 saatin sonunda baklavam şerbetini güzelce çekti. Ben üzerini süslemek için toz fıstık kullanıyorum. Dilerseniz fındık, fıstık, ceviz hepsini kullanabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi görüntüsü ve lezzeti gerçek baklavayı aratmıyor. Özellikle hamur açamayan arkadaşlarım için bu güzel tarifimi paylaşmak istedim. Sizlerden ricam lütfen tarifimi uyguladığınızda videomu baştan sona izleyin. Böylelikle aralarda verdiğim püf noktaları da kaçırmamış olacaksınız. Gördüğünüz gibi baklavam şerbetini güzelce çekti ve içerisinde kesinlikle bir hamurlaşma olmadı. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.